Merhaba, bu videoda size vitamin D ve bağışıklık konusunda vitamin D'nin asıl marifetinin ne olduğunu anlatmak istiyorum. Özellikle de COVID-19 hastalığında bu vitamin D'nin düşük olmasının hastaların kaybıyla sonuçlanmasına dair istatistiksel bilgiler geldikçe bu konuya bir daha dönüp bakmak gerekti. Vitamin D tam olarak ne yaptığı için COVID'de bu kadar olumlu ve olumsuz sonucu belirleyebilecek majör etkenlerden biri oldu. Onu biraz irdelemek lazım. Şu ana kadar bildiklerimiz neydi vitamin D hakkında? Hem güneşe çıkmak olarak hem vitamin D olarak çok eskiden beri zaten işte güneş terapileri, helioterapi, verem olanların güneşe çıkarılması bunları biliyorduk. Daha sonra bilgiler ilerledikçe vitamin D miktarının kanserden koruyucu olduğunu, otoimmün hastalıklardan koruyucu olduğunu öğrendik. Ve yine uzun süreli çalışmalar yapıldığında, yani takip çalışmaları yapıldığında güneşe çıkan, güneşlenen insanlarla güneşten kaçınan insanlar arasındaki hastalık durumlarında aslında güneşe çıkanların pek çok bakımdan daha avantajlı olduğunu, güneşten sakınanların da ufak tefek, büyük küçük başka hastalıklara daha sık yakalandıklarına dair büyük istatistiksel gözlemler de oldu. Ve hatta bu çalışmalar arka arkaya sıralandığında güneşe çıkmak aslında zararlıdır gibi bir bilgi, yani bilimsel alanındaki bilgi aslında bir dogma mıdır, bunu bir sorgulasak mı gibi konuşmalar da oldu. Yani aslında konu güneş gibi gözükse bile vitamin D'nin miktarının öneminden bahseden pek çok yayın ve çalışma oldu. Biz buraya kadar olanlarını biliyoruz. Diğer bildiğimiz ayrıntı vitamin D'nin bütün hücrelerin üzerinde, bağışıklık hücreleri dahil reseptörlerinin olduğu. Yani her hücre vitamin D'ye karşı duyarlı. Çünkü onun üzerinde hücrenin üzerinde vitamin D reseptörü var ve onlar ikisi kontak kurduklarında vitamin D görevlerini hücreye iletiyor, yaptırabiliyor. Vitamin D reseptörlerinin sayısı, genetik olarak farklar vesaire, bunlar ayrı bir konu. Burada öğrenmemiz gereken vitamin D reseptörleriyle her hücreye ulaşabiliyor olması. Buraya kadar olanı da biliyorduk. Ve işte bu hücreler hangileriydi? Mesela makrofaj bir savunma hücresi, lökositler, beyaz küreler bir savunma hücresi. İşte epiteldeki hücreler, akciğer epitelindeki hücreler, yani bağırsak epitelindeki hücreler, hep bu bağışıklık hücreleri dediğimiz hücreler, yani o civardaki sınırlardaki hücrelerin hepsinin vitamin D ile reseptör aracılığı bir temasları oldu ve vitamin D'nin bütün buraları koruduğuyla ilgili zaten daha önceden bilgilerimiz vardı. Şimdi gelelim neden bu kadar çok COVID'de hayati bir önem arz etti vitamin D? Yani ne yapmış olabilir? Öncelikle istatistikler şöyle diyor. Yani ölen insanların neredeyse %99'una bakıyoruz. 20 nanogram ve miligra'nın altı gibi çok düşük bir vitamin D seviyesi görüyoruz. Ve neredeyse hayatta kalanların hepsine baktığımızda da hani 30'un 40'ın üstünde bir vitamin D seviyesi görüyoruz. Bu kadar majör belirleyici ne olabilir? Peki o zaman hemen dönelim hastalık hakkında bildiklerimize bakalım. Hastalığı gerçekten dramatik sonuçlandıran, hastalığın ölümcüllüğünü ne sebep olan neydi? Nasıl konuşmalar yapılıyor? Stokin fırtınası deniyor. İşte bağışıklığın fazla çalışması deniyor. Bağışıklığın fazla çalışmasıyla bağışıklık savaşının olduğu, virüs savaşının olduğu akciğer, damar gibi organlarda hasarlardan bahsediliyor. Değil mi? Aslında ölüme götüren şey, değil mi bunlar? Yani akciğerin fazla savaştan hasarlanması, o savaşın çok gürültülü olması. Peki bu hayatı kaybettiren şey ise aslında bunun sakinlemesi lazım. Bunun sakinlemesiyle ilgili de zaten bahsedilen mesela kortizol verilir, değil mi? Dexametazon işte bir mucize ilaç gibi sunuldu. Dexametazon kullanıldığı zaman işte bu fazla reaksiyonu biz sakinleştirebildiğimiz için bir sürü insanı solunum makinesinden kurtarabildik vesaire diye sevinçli haberler olarak paylaşıldı. Çünkü gene aynı şeyden bahsediyor. Hayatı kaybetmek, reaksiyonun fazla olması ve onu sınırlayamamak, işte kortizonla da veya bazı organ reddi ilaçları falan da kullanıldı. İmmün baskılayıcı olarak bu reaksiyonu sakinleştirmek, sınırlamak, hani hayat kurtarıcı olur gibi konuşuldu. Şimdi vitamin D de tam olarak burada devreye giriyor. Yani mantıken biz şunu anlıyoruz. Bizim virüsle olan savaşımızın çok abartılı olmaması, gereken kadar olması, sonra da sakinlemesi, değil mi? İnflamasyon ve anti-inflamasyon. Çok stokin sonra az stokin. O hallere geçmesi aslında zaten hayat kurtaracak
durum yani. Birinci kısımdan ikinci kısma geçmesi, sürekli birinci kısımda böyle çok reaksiyonlu, çok gürültülü cevap veren bir halde olmaması lazım. Yani bağışıklığın çok çalışması diyemeyiz ama bağışıklığın bir evreden öbür evreye geçmesindeki beceriksizliği diyebiliriz. Sorunu yaratan şey. Şimdi işte vitamin D bunu düzenliyor. Aslında vitamin D'nin yaptığı şey, daha doğrusu vitamin D'nin yapılmasına sebep olduğu şey bu iki evre arasında, yani gürültülü birinci saldırı evresiyle ortalığın temizlenmesi arasındaki dengeyi sağlamak. Peki bu lafı ettiğimde aslında bunun arkasına ne koymam lazım bilgi olarak? Siz dönüp araştırabilin ve buradaki haklılığı biraz daha ortaya çıkaralım ve konuya biraz daha buradan bakalım dersek, yani vitamin D'yi bu durumda haklı çıkarmaya çalışıyoruz. Şunu yapıyor vitamin D. Vitamin D aslında bu işi kendi başına yapmıyor. Ne dedik? Her hücrede, yani savunma hücrelerinde de vitamin D reseptörleri var ve oraya ulaşabiliyor. Şimdi vitamin D reseptörlerine ulaştığı zaman hücrenin içerisinde dürttüğü bir sistem var. Bunun bahsi daha önce geçmedi. Literatürlerde bunlara antimikrobiyal peptitler deniyor. Genel yuvarlak bir ad, mikroba karşı peptitler falan. Bazılarında defensinler deniyor. Defanstan geliyor ama bence doğru adı kathelisidinler. Kathelisidinler. C-A-T-H, kathelisidinler. Okay. Kathelisidinler işte bütün vitamin D'nin COVID'de de olsa, viral başka bir şeyde de olsa veya mikrobiyal bir şeyde de olsa başarısını sağlayan kolordu. Kathelisidinler vitamin D'den emir alarak, vitamin D ile dürtülerek harekete geçiyorlar. Ne yapıyorlar? Kathelisidinlerin majör görevlerinden biri İşte bu inflamatuar ve antiinflamatuar durumdaki geçişte dengeyi sağlamak. Hangi taraf baskınsa öbür tarafı biraz daha yukarıya çıkarmak, o dengeyi sağlamak için çalışıyorlar. Viral durumlarda birinci kısım çok baskın ise, burada olduğu gibi, onu ikinci kısma doğru geçirmeye çalışıyor. Benim diğer videolarımdan bu birinci ve ikinciden bahsederken şunu anlatmak istediğimi hatırlarsınız. T-helper, yani T lenfositlerinin yardımcılarının alt grupları var. TH1'ler, TH2'ler, işte devamı da var onların. Ama bu TH1, TH2'de bir dengesizlik olduğundan bahsetmiştim ve TH1'in çok aktif olup, yani saldırı ve inflamasyon kısmının, stokin kısmının çok aktif olduğundan bahsedip bir türlü TH2'ye geçip o ortalık temizleyici, sakinleştirici geçemediklerini anlatmıştım. Aynı şeyi M1, M1 makrofajlar, M2 makrofajlar diye anlatmıştım. M1'ler çok saldırgan olan, M2'ler ortalık temizleyen. Şimdi burada bir dengesizlikten bahsediyorsak, dediğim gibi TH1, TH2 dengesizliği diyelim ona. TH1 çok aktif, T2'ye geçilemiyor. İşte vitamin D'nin varlığı kathelisidinler aracılığıyla bu dengeyi sağlıyor. Kim çok gürültü çıkarıyorsa onu sakinleştiriyor. Virüste eğer TH1 çok aktifse, çok saldırı varsa ve lokal hasar varsa onu ufak ufak T2'ye doğru itiyor. Böylece saldırı yavaşlıyor, stokin azalıyor, inflamasyon yavaşlıyor ve ortalık iyileşiyor. Ama bu dengeyi sağladığı için başka bir durumda da dengeyi sağlıyor. Mesela astım da aslında T2'nin fazla çalışması gibi yazıyor literatürler. Dolayısıyla orada da vitamin D verdiğimiz zaman astım ataklarının azaltmasının sebebi yine kathelisidinler üstünden o dengeyi sağlamaya çalışması ve bu sefer de o tarafın baskınlığını azaltmış olması. Yani COVID'deki en majör problem bağışıklığın fazla çalışması dedikleri, bağışıklığın bir fazının fazla çalışması, öbür faza geçilmemesi, stokin fırtınası dedikleri bir faza ait stokinlerin çok olması ve onun opoziti olan diğer anti stokin olanların ortaya çıkmaması ve bütün bunların da hangi organdaysa orada hasar yapması. Akciğerde evet o hasar oluyor. Akciğer dokusu o gürültüden dolayı yapılan savaş, işte serbest radikaller vesaire o dokuya da hasar veriyor ve akciğer artık bildiğimiz akciğer olmadığı için o hasardan dolayı büzüşüyor ve nefes alınamaz hale geliyor ve hastaları kaybediyorlar. Demek ki burada o hasar yaratacak kadar saldırının abartılı olmasını vitamin D engellemiş oluyor. Yine burada bu vitamin D'nin kathelisidinler üstünden yaptığı ikinci bir şey var ki o da kathelisidinlerin ikinci görevi.
housekeeping yapıyorlar katalisinler. Housekeeping nedir? Otel odasına girdiniz, kullandınız, ettiniz, yatağınız, banyonuz falan. Siz odadan çıkınca housekeeping'i çağırıyorsunuz, ortalığı temizliyor değil mi? Tam olarak da housekeeping yapıyor katalisinler. Virüsle savaşan hücreler. Rin içerisinde virüs çoğalacak ve hücreyi patlatıp gidecek ya. Onu yapmadan önce virüsü tamamen hani yok olmuyorsa falan hücreyle beraber o tamamen o hücreyi devreden çekiyor ki hani virüs de çoğalıp orada üreyemesin. Bunu otofajiyle yapıyor. Otofajiyi zaten biliyoruz değil mi? Eski hücrelerin yenilmesi, yok edilmesi, yedek parça olarak kullanılması diye onu biliyoruz. Şimdi yeterince otofaji olursa zaten, dengeli bir otofaji olursa içi virüs dolu ve kötü olmuş hücreler, işe yaramayacak hücreler aslında devreden yenip yok edilerek virüsle beraber kaldırılabilir. Ama otofaji olmazsa içinde virüs çoğalan hücreler hem virüsler hücreyi patlatıp kendileri çoğalarak başka hücrelere giderler hem de hücre artı orada yok edileceğine nekrotik doku yani yara dokusu gibi biriktiği için gene işte o organ neresiyse orada bir sorun yaratır. Yani vitamin D'nin varlığı katalisinler üstünden otofajinin artmasını ve dolayısıyla virüslü hücrelerin de diğer hücreler tarafından yenilip yok edilmesini sağlayan bir şey. Daha temel olarak da ne dedik? Saldırı sonrası ortalığın temizlenmesi dengesini sağlayan bir şey ki bu çok çok önemli. Hastalığın dramatik sonucunu bunu yapıp yapamamak belirliyor. Ve bütün bunları vitamin D kendisi değil de katalisinler aracılığıyla yapıyor. O yüzden vitamin D'nin olması olmaması konusunun alt iz düşümü COVID'de aslında katalisinlerin görevlerini yapmak üzere onun tarafından dürtülememeleri olarak başlıklandırılabilir. Bu videoda katalisinlerle sizi tanıştırmış oldum. Vitamin D'nin bağışıklıktaki aracıları bunlar. Antimikrobiyal peptitler olarak da adını görebilirsiniz okuduğunuz yazılarda. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşır ve üye olursanız mutlu olurum. Çünkü bunun devamında da bu konu karışık ve belki hani gerekli de değil bu bilgi gibi gözükse bile biz bu katalisinleri ve vitamin D'yi bütün yaz nasıl derleyip toparlayalım ve her zaman için kış virüslerine karşı yani influenza da olsa hazırlıklı olalım. Bununla ilgili bir video yapacağım. Gerçekten sadece güneşe çıkmak, gerçekten sadece supplement almak işi çözmeyebiliyor. Çünkü çok uzun bir yolu var vitamin D işinin. Yani nasıl söyleyeyim, bir kolesterol ilacı kullanıyor olmanız ve vitamin D'yi yapamayacağınız anlamına geliyor aslında güneşten. Yani böyle küçük ayrıntılar var. Onlar daha günlük ve pratik ayrıntılar. Bir sonraki videoda onu anlatacağım. Bu videonun amacı dediğim gibi katalisinler aracılığıyla vitamin D'nin COVID'de koruyucu olduğunu bilgisini sizinle paylaşmaktı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.